Düşünün, Stefan Zweig 1942 yılında hayatına son veriyor ve çalışma masasında yarım kalmış bir roman bırakıyor, Clarissa. Ama bu sadece bir kadının yarım kalmış hayat hikayesi değil. Hayır, çok daha fazlası. Bu aynı zamanda parçalanmakta olan bir çağın, yani görkemli Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun da portresi. Peki, bir insanın ve bir imparatorluğun enkazından bize miras kalan bu bitmemiş portre bugün bize neler fısıldıyor olabilir? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Roman daha ilk cümlesiyle başlıyor ve bu cümle yüzünüze bir tokat gibi iniyor resmen. Clarissa geçmişine baktığında tam olarak bunu hissediyor. Koskocaman bir boşluk. Anılar sanki buharlaşmış, zaman akmış ama geriye hiçbir iz bırakmamış. Bu cümle sadece kişisel bir hafıza kaybını değil, kimliğimizin, benliğimizin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu daha ilk andan itibaren bize gösteriyor. Clarissa'nın hayatı, daha en başından beri sanki bir başkasının karaladığı, bir türlü bitirilemeyen bir taslak gibi. Gerçek bir yuva nedir bilmemiş, annesini daha doğarken kaybetmiş. Ve çocukluğunun en kritik 10 yılı Viyana'daki bir manastır okulunun buz gibi asla değişmeyen kuralları arasında geçmiş. Orası yaşamın aktığı değil, sadece zamanın geçtiği bir yer. Ve bu 10 yılı şekillendiren iki tane devasa, buz gibi sistem var. Bir tarafta manastırın ruhu ezen tek düze günleri ve dünya ile arasına çektiği o kalın duvarlar. Diğer tarafta ise babasının her şeyi istatistiğe, rakamlara döken resmi ve mesafeli dünyası. Farkındaysanız ikisi de aynı derecede soğuk, ikisi de kişisel deneyimi, duyguyu yok sayan yapılar. Ve Clarissa bu iki devasa gücün arasında sıkışıp kalmış, neredeyse görünmez olmuş. Bu sistemlerin tam merkezinde kim var dersiniz? Clarissa'nın hayatındaki en dominant figür babası, Yarbay Schumeister. Kendisi ordunun dahi bir stratejisti, rakamların ve haritaların efendisi olarak biliniyor. Ama bu parlak zekanın hemen arkasında duygusal olarak tamamen kopuk, hayatı adeta bir formül, bir Excel tablosu gibi gören takıntılı bir adam gizli. İşte bu tablo, Yarbay'ın içindeki o inanılmaz çelişkiyi gözler önüne seriyor. Kamusal alanda o parlak üniformasıyla herkesin hayranlıkla baktığı karizmatik, kusursuz bir askeri figür. Hani Clarissa'nın ziyaret günlerinde göğsünü gere gere işte benim babam dediği o adam. Ama kapılar kapandığında o adam sanki buharlaşıyor ve yerine utangaç, resmi, kızıyla sanki bir denetçiymiş gibi konuşan beceriksiz bir adam geliyor. Clarissa'nın o kadar hasretini çektiği baba sıcaklığı bu adamda ne yazık ki mevcut değil. Peki böyle bir baba kızıyla nasıl bağ kurar? Cevap basit. Kuramaz. Kurabildiği tek yol işte bu. Günlük raporlar. Clarissa'dan her gününü bu şekilde bu soğuk maddeler halinde listelemesini istiyor. Bugün ne öğrendin, hangi kitabı okudun, piyanoda hangi notayı yanlış çaldın? Bu sistem, Clarissa'nın çocukluğunu yaşanmış bir anılar bütünü olarak değil, dosyalanması gereken bir veri yığını olarak kaydetmesine yol açıyor. Sonuç mu? Yaşantılar bu raporların arasında parçalanıp tüm anlamını yitiriyor. Manastırın bu gri, boğucu, renksiz atmosferine bir gün aniden rengarenk bir bomba düşüyor adeta. İsmi Marion. Okula yeni gelen bu kız, Clarissa'nın kurallarla örülmüş dünyasına hayatın ta kendisini, yani kaosu, duyguyu, neşeyi ve acıyı getiriyor. Marion, sistematik olan ne varsa onun tam zıttı. Bu arkadaşlık bir alev gibi parlıyor ve ne yazık ki aynı hızla da sönüyor. Önce Marion, manastırdaki herkesi o müthiş enerjisiyle kendine hayran bırakıyor. Sonra bir gün Clarissa'ya en büyük sırrını, en derin korkusunu fısıldıyor. Terk edilmek. Ve final, kıskanç bir kızın yaptığı acımasız bir şaka, Marion'ın içindeki o hassas dengeyi paramparça ediyor. Kontrolünü kaybedip o kıza saldırdığında aslında sadece bir anlık öfke patlaması yaşamıyor, 2 kişilik bir dünya o anda yıkılıyor. Olaydan sonra odasına kilitlenen Marion, bir gece ansızın ortadan kayboluyor. Manastırdan kaçıyor ve arkasında tek bir iz, tek bir not bile bırakmıyor. Clarissa için hayatın ilk gerçek kırılması, ilk yarım kalmış hikayesi bu oluyor. Bir sayfa aniden yırtılıyor ve hikaye eksik kalıyor. Ve hikayede bir başka ani kırılma anına geliyoruz. Clarissa bir gün apar topar okuldan eve çağrılıyor. Neden mi? Çünkü babasının hayatını adadığı o kusursuz sistem, yani ordu, babasının kariyerini bir gecede yerle bir etmiştir. Ağabeyinin deyişiyle ona mavi yayı vermişlerdi. Yani kibarca kapıyı göstermişlerdi. Ve işte o an, hayatında ilk defa o mesafeli, duygularını asla belli etmeyen baba, çocuklarının karşısında zırhı olan üniformasını çıkarıp çırılçıplak kalıyor.
Bu sarsıcı itirafla birlikte hayatı boyunca hizmet ettiği ordunun onu nasıl bir kenara attığını, nasıl bir yük olarak gördüğünü anlatmaya başlıyor. Peki asıl sebep neydi? Neden onu ordudan atmışlardı? İşte bu. Babası yaklaşmakta olan büyük savaşın herkesin sandığından çok daha yıkıcı olacağını ve ordunun buna kesinlikle hazır olmadığını anlatan dürüst raporlar yazmıştı. Yani aslında gerçeği söylediği için sistem tarafından cezalandırılmıştı. Onun bu öngörüsü sadece kendi kişisel trajedisi değil, aynı zamanda bir imparatorluğun da sonunun habercisiydi. Çocuklarına bu son tavsiyeyi verdikten hemen sonra ise o ana kadar hayal bile edilemeyecek bir şey oluyor. O demir gibi adamın gardı tamamen düşüyor. Ve çocuklar hayatlarında ilk kez babalarının hıçkırıklara boğulduğunu görüyorlar. İşte o an üniformanın ardındaki yaralı, savunmasız insanla tanışıyorlar. Babasının çöküşü ironik bir şekilde Clarissa için bir tür özgürlük kapısı aralıyor. Manastır hayatı bitiyor. Ama şimdi bambaşka bir sorun var. Özgür ama tamamen pusulasız. Nereye gideceğini, ne yapacağını bilmiyor. Kendine bir yol ararken kendini dönemin en heyecan verici ve yeni alanlarından birinde buluyor. Psikoloji dünyasında. Ve bu arayışta karşısına kim çıkıyor dersiniz? Yine güçlü bir sistem, yine yeni bir baba figürü, Profesör Silberstein. Romanda aslında Sigmund Freud'u temsil eden dönemin en parlak sinir hastalıkları uzmanı. İnanılmaz karizmatik, çok zeki ama bir o kadar da sert. Clarissa'yı asistanı olarak işe alıyor ve ona hayatına dair bambaşka bir ayna tutuyor. Silberstein'ın teorisi oldukça ilginç. Diyor ki, nevroz dediğimiz şey bir hastalık değil, bir takıntıdır. Ve terapi, bu takıntıyı yok etmek değil, onun enerjisini alıp yerine daha zararsız yeni bir takıntı koymaktır. Bu felsefe, birazdan Clarissa'ya doğrultacağı o acımasız aynanın da temelini oluşturuyor aslında. Ve işte o an geliyor. Profesör Silberstein tek bir cümleyle Clarissa'nın tüm hayatının röntgenini çekiyor sanki. Ona bütün yaşamını yöneten o temel sorunu, yani o derin pasifliği, kendi benliğine sahip çıkamamasını yüzüne vuruyor. Clarissa, babasının raporları ve manastırın duvarları arasında o kadar silikleşmiş ki kendi varlığını bile hissedemez bir hale gelmiş. İşte tam da bu noktada Clarissa'nın bu kişisel kimlik krizi aslında çok daha büyük bir çöküşün yansıması haline geliyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun çöküşü. Ve tabii ki romanın kendisinin yarım kalmış olması gerçeği. Bir karakterin hayatı, bir imparatorluğun tarihi ve bir yazarın kaderi hepsi bir noktada kesişiyor ve hepsi yarım kalıyor. Bakın bu zaman çizelgesi, bu trajik kesişmeyi ne kadar da net özetliyor. 1912, Clarissa kendi benliğini bulmaya çalışıyor, kim olduğunu anlamaya çalışıyor. 1914, tanıdığı bütün dünya savaşa giriyor ve yok oluyor. Ve 1942, yazarı Stefan Zweig, Clarissa'nın hikayesini sonsuza dek bitmemiş bırakarak hayata veda ediyor. Bir karakterin, bir yazarın ve koca bir imparatorluğun kaderi bu yarım kalmışlıkta birleşiyor. Ve tüm bu analizden geriye cevabı belki de Zweig'la birlikte toprağa giden o devasa soru kalıyor. Clarissa'nın bütün mücadelesi aslında buydu. Yıkılan bir düzenin ortasında parçalanmış bir kimlikle var olmaya çalışmak. Bu romanın sadece Clarissa'ya değil, bugün bize de sorduğu en büyük soru sanırım.